Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Şimdi size AutoCAD'de şunu da şöyle açalım. AutoCAD'de örnek bir çizimimiz var. Onu çizeceğiz sizle birlikte. Onun için ilk başta ne yapıyoruz? AutoCAD dosyamızı açıyoruz. Şimdi ben burada şu kareleri sileceğim. Ve komutların kısa yollarını size birkaç çeşidi var tabii ki bu parçayı çizmenin. Ben size onlardan bir tanesini göstereceğim. Şimdi ilk başta biz bu çizimi nereden başlayacağız o önemli. Ben genelde sol alt köşeden başlamayı tercih ederim. 100 milimetre 100 milimetre 100 milimetre ve 100 milimetre şeklinde ne yaptım? Kemik kadromu oluşturmuş oldum. Şimdi bak görüyorsunuz burada ortadan tutmuyor. Ne yapıyoruz? Bu tür işlerde ortadan tutması için buradan geliyoruz. Obje sınav setting kısmımızın yanında bakın burada bu obje sınav, bu da setting kısmı. Yan tarafında kısımlarımız var. Midpoint'i açtığımız zaman ne yapıyor? Bizim normal çizgilerimizin ortasından tutuyor. Şimdi bunu rengini layer kısmından ne yapacağız? Yeni bir layer oluşturabiliriz. Onu yapalım ilk önce. Gördüğünüz gibi layer kısmından açtık. Yeni bir layer oluşturalım ve diyelim ki bu layer'ımıza eksen çizgisi. Bir önceki videomda bununla ilgili anlatmıştım bazı şeyler. Bakın buradan renk için tuttum. Dedim ki rengim yeşil olsun. Gene çizgi kısmına geldim. Bakın çizgi kısmında ne diyor? Solid. Yok dedim. Bu değil. Ben şu dash yani şunu istiyorum. Okey dedim. Bakın gördüğünüz gibi yeşil oldu. Tabi bu eksen çizgisi yeşil oldu. Ve bu şekilde devam edeceğim. Şimdi buraya hazır girmişken bir tane daha çizgi şey yapıyorum ve diyorum ki ölçü çizgisi. Bunun ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. Ölçü çizgime de dedim ki turkuaz, bu ismi sanırım turkuazdır renginin ismi, blue diye geçiyor burada ama blue, green blue diye geçiyor. Seçtim. Şimdi burada default diyebilirim. Default demeyeceğim. Şöyle diyeceğim. Normal bizim teknik resimde çizdiğimiz resimlerde kullandığımız işte 0.35'lik bir ölçüyü seçebilirim. Veya da biraz daha ince çıkmasını istiyorsam 0.20 mm seçebilirim. Ben burada 0.25 seçeceğim. Ölçü çizgisi zaten ince olur. Yukarı çıkıyorum ve diyorum ki eksen çizgim de gene 0.25 olsun. Şimdi bir tane de normalde kalın çizgi seçmem gerekir. Ama onu zaten 0 olarak seçtiğimiz için onu da sonrasında değiştirebilirim. Bunları açıklayacağım birazdan. Ne için kullanacağımızı. Şimdi şu iki çizgiyi tuttum ve dedim ki ben layer'da bunu eksen çizgisi olarak istiyorum. Bakın ne oldu? Ölçü çizgileri değişti. Yani daha doğrusu rengi değişti, şekli değişti ve eksen çizgisi oldu. Şimdi bu eksen çizgisini bu şekilde tanımladım. Ve görüyorsunuz parçamızın tahtada çizimi bu şekilde. 100 milimetre 100 milimetre bir kare malzemeden bahsediyoruz. Biraz da kötü çizmişiz. Ama olsun. Okunabiliyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi geri geldim AutoCAD kısmıma. Ve dedim ki benim şimdi burada bir tane neyim var? Dairem var. Ne diyor? Çap 5 diyor. Ve gene ne diyor?
30 milimetre, yani yarıçapı 30'luk olan 4 tane daire çizeceğiz. Şimdi bu daireleri çizmeye başlayacağız. Daireleri çizmeye başlarken ilk başta orta noktadan ne diyoruz? 30 milimetre yukarıda olacak diyoruz. Bir daire çektim. Tekrardan bu arada bu daire komutunu buradan alabilirim. C yapıp alabilirim. Onu da bildirmek isterim. Şimdi daireyi tıkladığım zaman circle dedim. Daireyi tıkladım. Ne çap 5 diyor. Yarı çapını hesaplamam lazım ama çok böyle karmaşık parçalarda veya da karmaşık ölçülerde çok da hesaplamanıza gerek yok. Tam bir ölçüyse eğer, diyelim ki 5 bölü 2 derseniz aslında buradaki dairenin yarı çapını girmiş oluyorsunuz 2'ye bölerek. 5 bölü 2 diyebilirsiniz. Eğer bu ölçü küsuratlıysa, yani diyelim ki 5,5 gibi bir ölçüyse, o zaman 5,5'un noktasını siliyorsunuz. Yani noktayı unutun. 55 dediniz. Bölü 20 dediniz. O zaman da 5,5 bölü 20'den sizin dairenizin yarıçapı ortaya çıkıyor. Bizimki 5 olduğu için 5 bölü 2 dedim. Enter dedim ve dairemiz oluştu. Sonra bu da görünmez çizgiyi de gene bunu da şu şekilde eksen çizgisi yapabiliriz. Şimdi bunu ne yapacağız? Çoğaltacağız. Çoğaltırken de yine buradaki komutlarımızı kullanacağız. Neyi kullanıyoruz burada? Polar array kullanacağız. Bu polar array bizim dairelerimizi veya da işte bir eksen etrafında daire biçiminde çoğaltmamızı sağlayan komutumuz. Rectangular array ise tam tersi kare olarak veya dikdörtgen olarak çoğaltmamızı sağlıyor. Şimdi polar array dedim. Parçayı seçtim. Enter dedim. Dedi ki nereden çoğaltacaksın? Dedim ki merkez noktam burası. Ama diyor ki burada şu an bakın daha komuttan çıkmadım. 6 tane daire yaparım diyor. Yok diyorum, 6 tane yapmayacaksın. Ben 4 tane istiyorum diyorsunuz. O zaman şu yukarıdaki items yazan kısma 4 yazıp enterliyorsunuz. Ve tekrar bir daha enterliyorsunuz. Komuttan çıkmış oldunuz. Daireniz de oluşmuş oldu. Şimdi şurada görüyorsunuz bir R3'lük kısım var. Bakın. Bu da ne demiş? 30. Gene 30'luk bir kısımda, yani şöyle bir L aldık. Çizgimizi yukarı doğru uzattık ve dedik ki rotate eksi 45. Niye? Çünkü 90 derece değil, yani şurası 45 derecede. Şu görmüş olduğunuz kısım 45 derecede. 45 dedim ve enterladım. Ne oldu? Bu ortasına geldi. Şimdi bunda ne demişiz? R3 demişiz. Bakın bunda az önce ne yaptık? Çapı 2'ye böldük. Burada ise circle dedim. Geldim. Direkt çapı 3, yani yarı çapını verdiği için 3 yazıyorum. Enter'lıyorum. Şimdi burada bu çizgiyi çizdik. Bu çizgi ne işe yarayacak? Onu göreceğiz birazdan. Offset dedim. Offset komutu bir çizgiyi kenarlara atmak için veya da işte ayarlamak için olan komutumuz. Burada da şu şekilde komutumuzun kısmı burada. Biz offset olarak yazdık ve o yüzden o şekilde yaptık. Bir diğer konu ise offset'i yaptıktan sonra yarıçap R3'tü. Yarıçapımızın ölçüsünü girmek. Şimdi burada bu çizgiyi bu tarafa attık. Bu tarafa attık. Ne oldu? Bu çizgiyle de işimiz bitti. MA dediğimiz zaman match prop. Bunu çok kullanacaksınız AutoCAD'de. Match prop komutuna girdiğimiz zaman ise buradaki eksen çizgisine tıkladık ve buna tıkladık. Artık bu çizgimizde ne olmuş oldu? Eksen çizgisi olmuş oldu. Şimdi daire tıkladık. TR dedik, yani trim'e girdik.
Ve artık şu çizgileri buradan budayacağız. Bir daha enterladık. Tekrardan trim'e girdik. Bu çizgileri budadık. Şimdi burada şöyle bir şeyimiz var. Bunu çoğaltacağız. Gene aynı şekilde gördüğünüz gibi komut burada kaldı. Neyi çoğaltacaksak onu seçiyoruz. Enter dedik. 6 tane dedi. Yok dedik, 4 tane olacak. Enter'ladık. Bakın burada şu an bunu ne yaptı? Blok yaptı. Bloğu patlatmak için de X yani exploit komutuna bastığımız zaman ne yapmış olduk? Bunları patlatmış olduk. Burada bizim bir yerimiz var. Görüyorsunuz R10 olan. Bunu da R10'u da yapmak için ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Fillet komutuna giriyoruz. Alttan R harfine basıp hatta göreceksiniz. Ne diyor? Undo polyline, yani şuradan bahsediyorum. Undo polyline radius trim multipline. Yani diyor ki bunların hangisini yapmak istiyorsun? Biz radius yapmak istiyoruz. R'ye bastık. Enter'ladık. Diyor ki radius'u diyor kaçlık yapacaksın? Yani radius'taki planın nedir? Bizim 10. Enter'lıyorum. Ve diyor ki iki çizgiyi seç. Yani radius yapacağım çizgileri seç. Birinci çizgim bu. İkinci çizgim bu. Tekrardan enter yapıyorum. Enter yaptığım zaman eski yapılmış olan komutu tekrardan tazeleyip size getirebiliyor. Tekrardan bu çizgileri seçiyorum. Ve buradan bu çizgileri seçip ne yaptım? Buradaki kısımlarımı oluşturdum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın bu çizgiler birleşik değil. Çünkü çoğalttığımız için. Ama şu çizgiler birleşik. Şimdi bunları da birleştirmek istiyorum. Buna tıklıyorum. Bu çizgiye tıklıyorum. J yani join komutunu seçtiğim andan itibaren ve enterlarsam gördüğünüz gibi bu çizgilerde birleşti. Bunlara da aynısını yapıyorum. Ve bu iki çizgimiz de birleşmiş oldu. Şimdi gördünüz. Buradaki çizimimiz bu şekilde oldu. Ölçülendirme kısmına kısmen geçeceğim. Şimdi ölçülendirme kısmında ölçü kısmımı alıyorum. Buraya çekiyorum. Şimdi burada ölçülendirme kısmı için az önce bir tane layer komutu seçmiştik. Bunu tıkladığım zaman ve buradan geldiğim zaman bunu da ölçü çizgisi olarak seçtiğim zaman ne olmuş oldu? Bunu ayarlamış oldum. Ama burada bak gördüğünüz gibi bir önceki çizginin layer'ını kopyaladığımız için bize ne yaptı? Eksen olarak verdi. Biz bunu istemiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Layer property istiyoruz. Veya da şunu şöyle göstereyim. Biraz daha anlaşılır olsun. Burada bu ölçüyü verdik. İşimiz bitti. Onunla bir işimiz yok. Ölçü vermeye devam edeceğiz. Ve bunun çapını vereceğiz. Ondan sonra bunun çapını vereceğiz. Sonucuma burada olmasa şurada olsun. Bunun çapını vereceğiz. Geldik. Bunu verdik. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü şuradaki 45 derecemiz de önemli. Bunu verdik. Başlangıç noktamız burası olsun. Dairemizi verdik. Bunu verdik. Bunu verdik. Ne oldu? Bitmedi. Ne yaptık? Şunu R olarak verdik. Ve şu an gördüğünüz gibi işimiz ne olmuş oldu? Bitmiş oldu. Şimdi ben buradaki çizgilerin hepsini yani bu ölçülere taşıyacağım. Bunu bu şekilde yapmayabilirdim. Baştan layer'ımı seçip de yapabilirdim ki o şekilde yapmam gerekir. Yani az önce seçtiğim bütün ölçüleri eğer şuradan ben layer'ımı bakın 0 işaretli şu an 0 değil de ölçü çizgisi deseydim ve
gördüğünüz gibi o şekilde verseydim direkt o şekilde verecekti. Zaten amacı da oydu. Ama ben şu an onun sıfırda kalmasını istiyorum ve o şekilde yapıyorum. Ve dedim ki düşündüm ya ben bu çizgileri yanlış ayarlamışım. Tek tek bunları değiştirmem mi gerekir? Hayır arkadaşlar. Tekrardan Layer Properties'e geliyorum. Ben bu layer'ımı düzgün yapmamışım diyorum ve giriyorum. Diyorum ki bakın ölçü çizgisi ne diyor? Eket. Eket ISO değil diyorum. Solid olacak diyorum. OK diyorum. Kalınlığım 25 olacak diyorum. Hemen altta gördüğünüz gibi bütün değişiklikler gerçekleşti. Şimdi bundan sonra mesela şunu yapabilirim. Bu parçamı AutoCAD'i kısmını ne yapacağım? Diyelim ki Solid'e atacağım. O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz gençler? Veya da beni izleyenler. Şu an bakın ne yaptım? Layer'ıma geldim. Geri Properties'imize geldik. Ve dedim ki ben şu çizgilerimi görmek istemiyorum dedim. Bakın. Gördünüz mü? Bakın buradaki şu ışık veya da işte gözükür gözükmez şeyleri, ölçüleri görmek istemiyorum. Eksenleri görmek istemiyorum dedim. Ve burayı kapattım. Ne oldu biliyor musunuz? Gördüğünüz gibi sadece benim gerekli parçamın resimleri kaldı. Bunu kopyalıyorum. Solid'ime geçiyorum. Bakın CTRL-C yaptım. Solid'e geçtim. Parça dedim. Ve yeni bir parça oluşturacağım. Buradan parçamı, malzememi diyelim ki sade karbon çeliği seçtim. Buradan tekrardan dedim ki ön düzlemde çizim yapacağım dedim. Ve geldim. CTRL-V dedim. Bakın. CTRL-V deyince ne oldu biliyor musunuz? Geldi buraya parçam. Sonra bunu buradan tuttum. Dedim ki ben bunu taşımak istiyorum. Merkeze taşıyacağım çünkü. Şuradan taşımak istiyorum dedim. Ve Solid'imin merkezine taşıdım. Şimdi burada gördünüz daireler seçili, her şey seçili, ölçüler belli. Ölçülerle birlikte bu arada taşıdım. Gördüğünüz gibi. AutoCAD'deki yapılan ölçülerin aynısını Solid'e aktarmış oldum. Bunu da yaptıktan sonra artık ben bunu katılaştırabilirim ve gördüğünüz gibi katılaştırmaya çalışıyorum. Diyor ki dairelerden tutacağım. Ben de diyorum ki yok. Benim seçtiğim yerden yükselteceksin. Ben böyle istiyorum diyorum. Kalınlığını da 50 mm istiyorum diyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi parçamız delikleriyle ikisiyle birlikte çıkmış oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Umarım faydalı olmuşuzdur.